Herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bir altcoin, bir hisse senedi videosuyla video serimizde daha doğrusu devam ediyoruz. Tabi sıra altcoin'de. Bir altcoin paylaşacağız sizinle. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu an havaalanında olduğum için ses biraz kötü gelebilir. Onun için kusura bakmayın. Birkaç günlük seyahat için şehir dışına çıkacağım. Video çekmeye fırsat bulamadım fakat şu an havaalanında biraz zamanım varken biraz erken geldim. Zamanım varken sizin için tekrar bir video paylaşmak istedim. Gideceğim yerde video çekmek gibi bir şansım pek yok. 3-4 gün boyunca çok yoğun olacağım. Onun için şimdiden videomu çekeyim. Ayrıca bugün ayın 1'i, daha 1 Eylül. Bu videoyu pazar günü paylaşacağım. Ona göre bilginiz olsun. Dediğim gibi bir yüksek potansiyelli altcoin, bir de yüksek potansiyelli hisse senedi video serimize devam edeceğiz. Tabii şu an altcoin videoları çok ilgi görmüyor ama ileride Bitcoin ve altcoin'ler harekete geçtiğinde, halving yaklaştığında, halving yükselişi başladığında insanlar almadığına bana göre pişman olacak. Tabii çok böyle olağanüstü bir şey olmazsa, dünyada çok büyük bir kriz olmazsa aynı şekilde 2024 Mart halvinginde gene bir yükseliş bekliyoruz. Ama dediğim gibi çok kötü bir durum olmazsa yükseliş gelecektir bana göre. Zaten altcoin'lerin ve Bitcoin'in grafiğine baktığımızda yıllardır hep aynı şeyleri yapıyor. Yaklaşık 1-2 yıl yükseliş trendi, 1-2 yıl düşüş trendi olarak hareketlerine devam ediyor. Hatta incelerseniz her defasında insanlar altcoin ve Bitcoin aşağılara düştüğünde, düşüş trendini yaptığında insanlar olumsuz yorumlar yapıyor. Bitcoin öldü, bitti vesaire. Tabi her defasında da tekrar Bitcoin kendine gelmiş ve yükseliş trendini başlatmıştır. Hatta bunu gösteren bir grafik göstereceğim size. Bu vereceğim grafikte Bitcoin'in her defasında nasıl bir yükseliş trendini başlattığını zaten göreceksiniz. Altcoin'imizin analizine başlamadan önce dilerseniz o videoyu bir izleyelim. Ondan sonra siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olup bildirim zilini açarken de ben de yavaş yavaş videoma, analizime başlayayım. Bitcoin öldü bitti diyenler bu videoyu izlesin. 2011 yılında şöyle bir artış sağlanıyor ve burada ani bir düşüş sağlanıyor. Daha sonra bu grafiğin ilerleyen yıllar içerisinde ne kadar minik kaldığını görebiliyorsunuz. Daha sonra bu grafik ilerliyor. 2013-14 yıllarına geliyor. Şuradaki düşüş de ne kadar küçük kaldı yanında. Daha sonra 14-15 yıllarına geliyoruz. Burada çok hızlı bir artmış ve grafikte çok büyük bir yer kaplıyor. Bu kadar hızlı düşünce herkes burada Bitcoin öldü bitti diyor. Daha sonra grafik ilerlemeye devam ediyor ve Bitcoin'in 2017-18 yıllarındaki bu ani yükselişini görüyorsunuz. Bir önceki düşüş yanında neredeyse hiçbir şey kaldı. Daha sonra bu ilerleme devam ediyor ve Bitcoin yine düşüyor. Bitcoin düştüğü zaman şuradaki insanlar tekrardan aynı şeyleri söylüyor. Bitcoin öldü bitti. Daha sonra 2021 yılına geliyoruz ve 2021 yılında tekrardan Bitcoin hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani her bir grafik daha da küçülmeye ve önemsiz olmaya devam ediyor. Belki buradaki grafikte 2-3 yıl sonra şuradakiler gibi minnacık bir şey kalabilir. O yüzden geleceğimiz için daha geniş ve büyük pencereden bakmak bizler için önemli. Evet, gördüğünüz gibi her defasında Bitcoin kendine gelmeyi başarmış ve yükseliş her defasında bir önceki tepenin çok daha yukarılarına kadar gitmiş. Şimdi bugünkü altcoin'imiz AXS yani Axfinity veya okunuşu her neyse. O da daha önceleri çok büyük muazzam yükselişler yapmış. Şurada gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş gösterip 161 dolarlara kadar yükseldi. Düşüş trendinden o da tabii ki etkilendi ve 3.98-4 dolar seviyelerine kadar düştü. Peki bundan sonra nasıl olacak? Nasıl bir hareket beklenebilir? Şu an baktığımızda artık buraların bir dip olmasını umuyoruz. Şu an dip seviyesi 3.98 dolarlar. Buraya kadar tekrar düşme ihtimali var mı? Var. Ama bunun altına eğer düşerse durum kötü olacaktır. Onun için dikkatli olmanızı öneriyorum. Her zaman söylediğimiz gibi bu haftalık bir grafik. Yani gördüğünüz her mum bir haftada oluşmuş demek. Yani orta ve uzun vadeli bir grafik. Kısa vade için geçerli değildir. Şimdi kısa vade için baktığımızda burada gördüğünüz gibi düşen bir kama formasyonumuz var. Şöyle dibinden aldığımız zaman buralardan kırılım olursa ilk etapta geleceği hedef şurası, yani 13.87 dolarlar. Tabii bizim analizimiz uzun vadeli olduğu için daha uzun vadeli bakacağız. Tekrar dediğim gibi 3.98'lere kadar düşebilir. Fakat bu yükselişin başlama yeri şöyle gördüğünüz gibi ortalama 5.76 dolarlar. Oralar yukarı kırılmadıkça aşağı doğru düşmeye devam edecektir. Peki uzun vadede nasıl bir hareket beklenebilir? Şöyle hemen grafiğimizi büyütelim. Şunları da bir kaldıralım.
Evet, ne diyoruz her zaman? Beyaz çizgiyle, noktalı çizgiyle gördüğünüz yerlerden biz paçal olarak alım yapıyoruz. Aşağıda da RSI'yi görüyorsunuz ve RSI'da da pozitif uyumsuzluklar olduğunu görebiliyorsunuz artık. Artık buraların altcoin ve bitcoin için dip olduğunu görmek istiyoruz. Peki ileride nasıl olacak? İleride gördüğünüz gibi burada yarım bir çanağımız var. Yarım bir çanağımız var. Şu an Xfinity bu yükselişi başlattığında ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var ona bakalım. Şu an dediğim gibi 4 dolar seviyelerinde, hatta 4.61'lerde. İleride şu gördüğünüz gibi bir çanak tamamlama ihtimali var ki trend başladığında geleceğini ben şahsen düşünüyorum. Şu şekilde bir yarım çanağımız var. Bu çanak tamamlanınca kaçlık bir yükseliş olacak? Şöyle baktığınızda dibinden alalım şu şekilde. Ayrıca her zaman söylediğimiz gibi bu bir kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Gördüğünüz gibi çanak tamamlanma seviyesi 3364, yani %3364'lük bir yükseliş potansiyeli görünüyor çanak tamamlama hedefi. Fakat çanak tamamlandıktan sonra ve yükseliş başladığında, o da şöyle baktığımızda şurası, yani 5469'lar bizim çanak katlama hedefimiz olacaktır. Peki oraya kadar ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var ona bakalım. Şu andan itibaren aldığımızda gördüğünüz gibi şöyle indirelim, hatta %12.000'lik bir yükseliş potansiyeli görünüyor. Dediğim gibi önce çanağı tamamlaması lazım. Çanağı tamamladıktan sonra nasıl bir hareket izleyecek ona bakmak lazım ve 161 doların üstüne atması lazım. Buranın üstüne attığında veya bir yaptığında sonraki hedefimiz uzun vadeli, her zaman söylüyoruz, 5571 dolarlar olacaktır. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bu oranlara inanmayanlar olabilir. Saygı duyuyorum. Bilmiyorlar. Teknik analizi bilmiyorlar. Daha önceki yükselişleri bilmiyorlar. Olabilir ama öğrenecekler. Bizi takip ederlerse öğrenecekler. Ve bu şekilde yüksek potansiyelini gördüğünüz hisseler, altcoin'ler varsa lütfen bize yorum bölümüne yazın. Analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz yorum bölümüne. Gene bu altcoin ve diğer altcoin'ler hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorum bölümüne yazın. Konuşalım, tartışalım. Varsa yanlış bildiğimiz bir şey, biz de sizlerden bir şeyler öğrenebiliriz. Çok fazla uzatamıyorum. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınızda yüklediğimiz videolardan haberdar olacaksınız. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen videoları tanıdıklarınızla paylaşın. Onların da haberi olsun. Ayrıca biz bu videoları teknik analizle yapıyoruz. Yani bu verdiğimiz hedefleri teknik analizle biliyoruz. Teknik analiz kursumuz var. Sıfırdan zirveye kadar 1300 TL'den 800 TL'ye indirdik. Almak isteyenler varsa videonun açıklama bölümüne bakabilirler. Linki var orada. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.